Hi, Hello. Gaëtan. Hi. Yeah, how are you? Fine. And you? Fine, thank you. Actually, thank you for accepting our invitation. And we are very excited that we are going to play concept kits with you. It's a pleasure. As you are the designer of the game. And let us know about you more. Okay. How can you talk about yourself? Yeah, sure. Some few words. Then I'm Gaëtan Beaujannot. I'm a geek, and I have a geek soul for more than 40 years now. And I'm co-founder of two companies. Forge Next since 10 years now, and it's a French game agency. We have more than 100 games published for the moment. As example, Speed Color that you've got in Turkish. Yeah. It's a game from Lifestyle, and we have, and it's a Kinderspiel a recommendation 3 years ago. Majesty with Hansen Gluck, the same with a recommendation from the Spiel for this one. And my other company, it's Instaplay. Before your other company, let me translate that part. Evet, Gaëtan Beaujannot 40 yıldır böyle bir geek ruhuyla yaşadığını söyledi. Aslında iki tane şirketin ortak kurucularından. Bir tanesi Forge Next, 2011 yılında kurulmuş. Bu bir Fransız ajansı ve 100'den fazla oyun basmışlar. Yani bu süreçte oyunlara ajanslık yapmışlar. Mesela bir tanesi Speed Color oyunu, Lifestyle'ın. O oyunda biliyorsunuz bizim raflarımızda bulunmakta. Çok keyifli bir oyun, hafıza oyunu. Ve bu oyunda, Speed Color oyunu, Kinderspiel des Jahres Recommendation'da 2018 yılında önerilmiş bir oyun. Bu ödüller, bu öneriler dünya çapında yapılan öneriler. Ve Majesty diye bir oyun var mesela o 100 oyun arasında. Hansen Gluck firmasının bir oyunu. Ve o da Spiel des Jahres Recommendation'da yine 2018'de önerilen oyunlardan birisi. Yes, we can continue. And my second company is Instaplay. It's a young company, and it's a company to support publishers internationally through the process of creating the project for design, for distribution. Evet, diğer şirketi de 2020 yılında çok genç bir şirket diyor kendisi, Instaplay. Instaplay de aslında oyun basımını destekleyen bir ajans. Uluslararası çapta çalışıyorlar. Ne yapıyorlar aslında burada? İşte oyunun tasarımından dağıtımına kadar sizlere menajerlik diyebiliriz. Yani bütün adımlarda size yardımcı oluyorlar. And when I've got a little time for me, in fact, I'm a game designer too. And more a co-game designer. That I create some game design with partner like Guilds of Cadvalon with in Cool Mini, Flick 'em Up with Pretzel Games, and Sure Concept, the original version of the game. With Repo Production, and we were finalists of the Spiel last year, 7 years old now, and we won the French Prize Game of the Year with Concept. And to finalize everything that we have done with Alain Rivolet, Concept Kits.
now 4 years ago. Oh, yes. Diyor ki Gaëtan, işte zaman ayırabildiğim, yani çok zaman ayıramıyorum, kendime ait çok zamanım olmuyor ama kendime zaman ayırabildiğim dönemlerde de aslında oyun tasarımcılığı yapıyorum diyor. İşte bunların arasında Guilds of Cadwallon var, Flick Them Up var, Concept var. Yine Repose Production tarafından basılmış bir oyun bu, Concept. Ve 2014 yılında Spiel des Jahres'te ödüle layık bulunmuş ve Concept Kids var. Bugüne kadar yaptıkları, tasarladığı oyunlar arasında. Now, Gaëtan, shall we talk about Concept Kids a bit? Yes. How come that idea struck your mind? You know, how was it born? At the beginning of everything, we've got concept. Then it's this game that. Okay. This is like concept. This. Yes. It's original game. Shall I just translate quickly? Bu ekranda gördüğünüz oyun konsept oyunu. Yani aslında ilk ortaya çıkan oyun bu. Yes. And for this one, we won a lot of prize, and but it's a family version of the game for 8 years old and more. We have a big map in it, up like this, and we had a lot of requests to have a kids version of this one. Evet, bu Concept Kids basıldıktan sonra çok ödül de almış, çok sevilen bir oyun olmuş. Gerçekten Avrupa'da çok beğenilen bir oyun. Yani bu oyunu oynayan oyuncular demişler ki çocuklar için de bir şey yapın. Yani Concept Kids buradan doğuyor aslında. It's why that very in the next year that we have a lot of recommendation for this one, a lot of awards, that we have some players or some retailers ask us to have a kids version. They wish to play with the youngest. It's a family game, but we can't really play with kids for 4 years old and more. Şimdi tabii Avrupa'da I want to say about something about playing culture in Europe, you know. Şimdi Avrupa'da tabii ki oyunlar gençler arasında, aile içinde çok oynanıyor. Konsept oyunu da çok sevildiği için birçok kişi demiş ki ve kullanıcı olarak, oyuncu olarak ve satanlar da demiş. Bunun böyle küçük yaş versiyonu olsa, çocuk versiyonu 4 yaştan başlayan diye aslında talep edildiği için böyle bir oyun doğmuş. It's why we create then concept kits to answer to these requests, and we have the idea to have something that we don't need to speak to read, and it was very important for that we ask the help of a lot of schools in Belgium and some in France, just to help us to validate how we can adapt the level of difficulty of concept, and to have some a kids version that we reduce the board and we adapt all the level of difficulty with the help of the teachers. Şimdi şöyle, tabii ki 4 yaştan başlayacağı için okuma olmamalıydı, okuma yazma işin içinde olmamalıydı. Bu şekilde ilerlemişler küçük yaş grubunun oynayabilmesi için ve bu oyunu geliştirirken ve
onaylarken, yani evet bu 4 yaştan başlayan bir oyun oldu diyebilmek için aslında Belçika'daki birçok okulda testleri yapılmış, hatta Fransa'da da bazı okullarda denemeler yapılmış ve o şekilde oluşturulmuş bir oyun. How many schools did you work throughout this process? But the duration, first, the duration of this process, it was more than 18 months for the 8 or 18? 18. 18 months. Okay. And we work with in Europe. We have different style of learning, just different fashion, different manner. That we go in different school, 6 different school, to go directly to see if it's the level of difficulty and how we can play with the rules can match with every style and with what it's the more natural to play with the kids. That it's 18 months of works just for that, and with 2 different type of learning and style of school, and with more than 6 schools. More than 6 schools. Yes. Evet, aslında fikir var, uygulanıyor, kurallar var. Fakat 4 yaşından itibaren bu oyun çocuklara uygun mu diye 18 ay boyunca bunun testi yapılmış. 6 farklı okulda. İşte kurallar anlaşılıyor mu, işte zorluk seviyeleri uygun mu şeklinde uzun bir süreç yaşamış. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Yani oyunlar, işte aklıma bir fikir geldi, hemen bunu basalım, yapalım, üretelimle olmuyor. Bakın, fikir var, kurallar var ve 18 ay boyunca sadece bu süreç içinde işte 4 yaşa uyar mı? İşte o çocuklar bunu oynayabiliyor mu? Çünkü aynı zamanda farklı stilde öğretim veren okullarda da testi yapılmış. Farklı yaklaşımlar, sistemler uygulanan okullarda da bu çocuk için doğal mı, yapabiliyor mu şeklinde. I just had some information about how difficult creating an end product, you know, because you had the idea, you had the rules already, actually, but for 18 months, you tried to validate the difficulty levels, the rules with the kids. So it's really a hard work, a great effort on your side. Excellent. Yes, it was. And with a lot of help of the publisher. The publisher works a lot on it, and without them, it was difficult without them, with the help, to finalize the game and to be sure that the game fits very well for the kids. Bu arada tabii ki bu oyunu basanların da çok büyük katkısı var, çok büyük desteği var. Onlar olmadan zaten basılmaz diyor Gaëtan. Hatta bu oyunun basanı da stüdyosu da Repose Production. Now, I think we have talked about concept kits so far, and it's time to open the box. So, Anil, can you bring the box as a big screen, and we can stay on the screen in small size with Gaëtan and me, please? Concept kit is bigger, please. Okay, I will try to see myself from here. Okay. This is concept kit.
C'est chez moi que ça déconne, non? No. Okay, there's something wrong with the internet connection. Sorry for that. I think even internet got excited from concept kids. Evet, diyorum ki internet bile heyecanlandı konsept çocuktan. Onun için böyle bir şey oldu. Evet, şimdi gördüğünüz gibi konsept çocuk, tasarımcıları Ala Rivolet, I think, and Gaëtan Beaujannot. Unfortunately, you said Ala passed away 2 years ago, I think. Yeah. Yeah, sorry about this. Evet, aslında 2 tasarımcısı var oyunun. Ala maalesef 2 yıl önce aramızdan ayrılmış. Çok üzgünüz tabii bunun için. Ve Gaëtan konsept çocuk hayvanlar 4 yaş ve üzeri 2-12 kişinin oynayabileceği bir oyun 2 ile 12. Şimdi açalım. Bir post production gördüğünüz gibi. Kutuyu açtık. Bakalım içinden neler çıkacak. Evet. Bir sözlük görüyoruz. Sözlükte bakın resimli hayvanlar sözlüğümüz var. Kolay bölümler mavi çerçeveli. Zor sorular kırmızı çerçeve içinde. Oyunun kurallarını anlatan bir kitapçık gördüğünüz gibi. Ve hızlı kurallar, hemen oyuna başlamak istiyorsanız çok pratik bir şekilde hazırlanmış örnekli kurallar var. 110 tane arkadaşlar kart var, soru var burada. 110 tane. Gördükleriniz şu an mavi çerçeveliler. Bakın. Bu şekilde ve zor olanlar kırmızı çerçeveli. Evet. Ve içinden başka ne çıkıyor? İçinden bakın turuncu çerçeveler çıkıyor. Bunları kullanacağız oyun sırasında. Şu şekilde geliyor kutuda size. Ve soruyu sorarken kartı koymak için, diğerlerinin görmemesi için bir kart tutucumuz da var gördüğünüz gibi. Bunu masanın üstüne bu şekilde koyuyorsunuz ve diğer kişiler göremiyor. Evet, bu şekilde oyunun parçalarını da tanımış olduk sizlerle. Şimdi Gaëtan bize kuralları anlatacak. Ben şu çerçeveleri alayım. Şu şekilde. Kutumu kapatayım. Tabii ki bu oyunda bir de ne var? Şimdi onu göstereceğim. Kapattıktan sonra içinden çıkan, ben hazır olması için bu şekilde koydum. Adı üstünde masaüstü bir oyun olduğu için oyun alanımız var. Evet. Oyun alanımızı umarım rahatça görebiliyorsunuzdur. Şu şekilde yapabilirim. Evet, bu şekilde tüm alanı görüyoruz sanırım. Evet. Şu şekilde. Evet. Şimdi Gaëtan'la oyunu oynamaya başlayacağız ama önce Gaëtan bize nasıl oynandığını bir anlatsın. Gaëtan, can you explain how we play this game? Okay. Then Concept Kids, it's cooperative game. Then it's the kids version of the game Concept, completely that adapt for the children who don't yet know how to read. It's very important for that. Then in turn, okay, let me explain.
Evet, bu aslında işbirliği gerektiren bir oyun ve henüz çocuklar oyun oynamayı bilmedikleri için, okumayı, yazmayı bilmedikleri için buna göre tasarlanmış bir oyun. Üzerinde bakın hiç yazı yok zaten oyun alanının, fark ettiyseniz. Evet, bu kadar sanırım. Yes. Then in concept kit we've got, then, as you said, 110 cards, animal cards, divided in 2 difficulty, the blue and the red. It's the basic element. Now, in turn, the children attempt to make the others to guess an animal in playing pawn, the little circle, on the illustrated icons on the game board. I mean, this is adult is asking. Now, that at the beginning, that the first player drew 10 cards. 12 cards. Yeah. Evet, başlangıçta, oyunun başlangıcında önce 10 ya da 12 tane kart alıyoruz elimize. Ama tabii ki hiç kimse o kartları henüz görmüyor. Yes. Then the children attempt to make the other guess an animal by playing this circle, this square on the board, on the illustrating icon, and through this, the shield indicates a feature, a characteristic of the animal to be guessed. Şimdi bir kişi ipuçları verecek ve ipuçlarını verirken de ya da tam tersi olabiliyor. Yani birçok kişi ipucu verip karşıdaki yetişkin de bunu tahmin edebilir. İpucu verirken bu çerçeveleri kullanıyoruz. Diyelim ki sevimli bir hayvan demek istiyorsak çerçeveyi buraya koyuyoruz. Yani çerçeveleri kullanarak konuşmadan aslında ipuçlarını vereceğiz. Ve amacımız ipuçlarını verdiğimiz, özelliklerini verdiğimiz hayvanın hangi hayvan olduğunu bulmalarını sağlamak. Yes. Then, at the beginning of the game, we drew 12 cards, and the player attempts to find as many animals as possible in order to get the most. Başlangıçta 12 tane kart çektik ve oyuncuların amacı hep birlikte bu 12 hayvanı, mümkün olduğu kadar çok hayvanı bulmaya çalışmak. More animals you find, more points you've got. Evet, ne kadar çok hayvan bulursanız o kadar çok puanınız olur. Then, at the end of the game, depending of the number of cards you find, you have a little scale, if you can say that, to the level of achievement you've got. Evet, yes, I have this here, I think. Yes, I want to show it. Yeah. Evet, aldığınız puana göre de burada sizin güzel böyle isimleriniz oluyor. 5 veya daha az bulursanız minik kedicik oluyorsunuz. 6 tane küçük vaşak oluyorsunuz. Ve bu şekilde zeki leopar, harika panter, görkemli kaplan ve efsane aslan şeklinde puanları yükselttikçe isimleriniz de değişiyor. Yes. And it's finished. It's as simple that it is. Yeah, and bu şekilde en basit şekliyle anlattık ve şimdi oyuna geçeceğiz. Gaëtan bize ipuçları verecek. Ben burada onları işaretleyeceğim. Şu anda sohbeti göremiyorum ben. Onun için bir arkadaşımı alabilir misiniz? İçeriye sohbeti bize okuması için. Çünkü şu an göremiyorum. Bu ipuçlarını verdiğimiz zaman sizden isteğimiz sohbet bölümüne yanıtları yazmanız arkadaşlar. Evet.
yanıtları yazmanızı istiyorum. Ve ilk doğru yanıt geldiğinde bir sonraki soruya geçeceğiz. O şekilde planladık. Evet, heyecanla bekliyoruz. Lütfen tüm çocuklar ekran başına. Aile saadeti için aile saati demişti Özge hocamız. Bugün cumartesi. Hep birlikte ailecek ekran başına geçin ve oyunun tasarımcısı Gaëtan'ın soracağı soruları yanıtlamaya çalışın. Ne dersiniz? Evet. Şimdi Damla, sen bana yardımcı olacaksın sanırım. Chat'ten yanıtlar geldikçe bize okursan ve ilk doğru yanıt, daha doğrusu ilk demeyelim, doğru yanıtları veren arkadaşların isimlerini de okursan seviniriz. Bir sonraki soruya geçeceğiz o şekilde. Tamam. Yes, Gaëtan, let's ask the first question. That we start for the game? Yes. Let's start for the game. Yeah. And the first question, you are going to tell me the clues. I will put the frames and our followers will try to guess the animal and write in the chat box. Okay. Then the first one, it's an animal and its color is gray. Gray. Here. This animal can live in a farm. Bir çiftlik, Yeah. evet, gri renkli bir çiftlikte yaşıyor genelde. Or in a countryside. Ya da kırsal bölgelerde yaşıyor bu hayvan. He moves slowly. Yavaş hareket ediyor. And he has 4 legs. Ve 4 bacağı var. It's a kind animal, sympathetic. Pardon, yanlış koydum. 4 bacağı burada olacak. Sorry? It's a kind animal. Someone sympathetic. Sympathetic. With a smiley. Evet, sevimli bir hayvanmış. Acaba bu hayvan hangi hayvan? Damla, yanıtlar geliyor mu? Hala herkes düşünüyor galiba. Bekliyorum ben de cevapları. Evet, lütfen çocuklarınızla ekran başına düşünsenize, bir oyunun tasarımcısıyla birlikte oynuyoruz oyunu. Ne harika bir şey. Bir tane yanıtımız geldi. Tuğba Altun kaplumbağa diyor. Tuğba kaplumbağa diyor. Evet, yavaş demiştik. Kırsal bölgelerde yaşıyor. Gri, sevimli. There is an answer saying tortoise. No. Then we can just adapt the size of animal is medium. It's not Yes. little, it's not big, it's medium. Okay. Şimdi diyor ki Gaëtan, o zaman bir tane daha ipucu verelim, ekleyelim. Cevaplarımız geliyor. Bir saniye ben onları okuyayım. Ayşe Kabutsuz fil demiş. Fil. Evet. Tuna kuzu demiş. Nuray Kayadibi kaplumbağa demiş. Elif Kutlu eşek demiş. Emine There is elephant, tortoise. There is donkey. Yes, donkey. Yes. Who said donkey? Kim söylemişti eşek? Emine biri daha söylemişti. Elif Kutlu. Evet, Elif Kutlu ve Emine hocamızı kutluyoruz. Evet, yanıt eşekti. Evet. Arkadaşım, eş arkadaşım, şek arkadaşım, eşek diyorduk. Sonradan Gülnaz Hanım da eşek demiş. Süper. Ben buraya ayırmıştım. Kartlarımı bulmaya çalışıyorum. Evet, yanıtımız eşek. Aslında eğer yanıtı bulamasaydınız Gaëtan bir ipucu daha verecekti. Fark ettiniz mi? Mesela
fil diyen olmuştu. O zaman da boyut olarak biz ipucu verecektik. Boyutlar şurada. Orta boyutta bir hayvan diyecektik. Hı hı. Yes, two people knew the answer, got the answer. Yes. Now let's move to the second question. Then for Yes, the the next second one, question. this animal its color is black. Siyah renkli. It's small. Small. Küçükmüş. Yeah. It can walk on the wall or on the tree. Bir yerlerde, ağaçlarda, duvarlarda yürüyebiliyormuş. Just can walk. Yes, this one. Yeah. And it lives in our house. Evimizde yaşıyormuş. Yaşayabiliyormuş. Evet, şu ana kadar yanıtlar var mı? Hayır. Yok. Şu an bir şey yok. Yes. Gaëtan? And in general, we don't really like this kind of animals. That we can use the red figures just to say that we don't really like it. Okay. Tahminlerimiz var. Evet. Elif Kutlu karınca, Tuna örümcek, Tuğba karınca demiş, Nuray Kayadibe karınca, Tuğba Altun demiştim, Ayşe Kabusuz örümcek demiş, Esra Şarklıcı karınca demiş, Ayşe Türkan karınca demiş. There are two different answers, ant and spider. So let me give the last clue to make it certain. Şimdi yani sizin tam doğru yanıt vermeniz için bir ipucu daha vermişti Gaëtan. Onu vereyim. Biz bu hayvandan çok da hoşlanmayız dedi. Çok da sevimli gelmez bize dedi. Evet, kimler acaba bu yanıtı vermişti? Evet, son olarak Emine de örümcek demişti. Onu da okuyayım. Evet, örümcek diyen arkadaşlar kazandı. Kutlarız. Bu arada Gaëtan'a sorular yazabilirsiniz. Söylemek istedikleriniz varsa chatten yazabilirsiniz. Onları da arada sorabilirim arkadaşlar. Yes, the third question. Then this one, it's an animal of the color is brown. Brown. It lives in the desert. It lives? In the desert. Desert. It lives desert. Desert. Yeah. Çölde yaşarmış. And we have this animal with 4 legs. Sorry, 4? 4 legs. 4 legs. 4 bacağı varmış. And what we can say more, he moves not very fast, but not too slow. Evet, ne çok hızlı ne de çok yavaş hareket ediyormuş. Tuğba Hanım'dan hemen deve cevabı geldi. Elif Kutlu da deve dedi. Yes, we got the answer immediately. The camel. Let's show the camel. Gaëtan, shall we ask some more difficult questions then? Okay, we can go directly for the more difficult. Evet, biraz daha zorlaştırıyoruz arkadaşlar soruları. Herkes deve dedi. Yorumlar o yönde. That for this one, we will say that for the next question, that okay, for sorry. this one, it's an animal who lives in the night.
We can see it in the night, huh? Yes, we can see it in the night. Evet, daha çok geceleri ortaya çıkıyormuş arkadaşlar. Its size is little. It's a little size. Size, little, Yeah. or medium, little. Well, it's the middle of the two. It's between little Evet, and yani medium. ortayla küçük arasında Yeah, bir yeah. büyüklük. Yes. Biri hemen yarasa demiş. Ayşe. We got the answer. Tuğba Altun yarasa demiş. Bet. because of this night clue. Ouais. Sanırım I had gece. to give this one later in the to help that. Yes. Oops. Yes, because of the clue. Yes. Yes, we can do that. We can put the square between two of square just yes. to indicate the size. That it's possible. We can do that. Ah, that's nice. Gaëtan, actually, we have finished our section, and Yeah. our other friend is waiting to present. And it was really very enjoyable to play with you the game. Thank you very much for joining us, and hope one day you can visit Turkey and we can play the game face to face with all children and families together. It will be a pleasure for me. Really. Thank you very much for joining us, and hope to see you soon. Me too. Thanks. Bye-bye. Just a moment. Yeah. We are going to have a picture together. Sorry. No problem. It's a pleasure. Maybe we can have a picture together with Damla and Gaëtan, then Gaëtan and me, Anıl. Yes? Oops. Okay, I'm just taking the prints. Yes, and Gaëtan and me, please. Yes. Thank you, Gaëtan. Thank you. Thanks a lot. Send Have a good day. our best wishes to you and to France, to all friends. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.